Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bilmiyorum aranızda duyanlar var mı ama Trump yine her şeyi değiştirmeye başladı. Yani 2026 yılında Green Card askıya alındı. Biliyorsunuz beni, ben 7-8 sene önce Amerika'ya Green Card ile geldim. Vatandaşlığımı aldım işte. Şu an buralarda yaşıyoruz. Aradan çok zaman geçti arkadaşlar. Yani benim olduğum zamanlarda ben 16 birinci sıradaydım. Green Card başvurusuna başvurdum. Sonuçlar açıklandı, sıralamam belirlendi. Normalde ben Ocak ayında görüşmeye gidecektim. Ama benim olduğum yıl mesela Ocak'ta gitmem gereken görüşme Mayıs'a kadar sarkmıştı. Yani o zamanlardan birazcık böyle Green Card kısımlarında böyle yavaşlatılmaya başlanmıştı açıkçası. Daha sonrasındaki başvurularda pasaport zorunluluğu getirdi. Aranızda Green Card başvuruları yapanlar varsa bunları takip ediyordur. Kardeşim, kuzenlerim her yıl düzenli olarak Green Card başvurusu yapıyor. Şu ana kadar çıkmadı. Bu sene de zaten askıya aldılar. O yüzden sistem çok değişiyor. Yani bir gün o geliyor, bir gün Avrupa ülkelerine tarif geliyor, bir gün Çin'e tarif geliyor. Bir gün göçmenlerle alakalı biliyorsunuz şu an ICE buralarda sürekli göçmen arıyor. Onları deport yapmaya başladı falan. Çok şey göçmenlikle alakalı değişiyor. O yüzden bu konulara hakim, en güncel bilgilere sahip olan avukatımız Sinan Bey'i davet edeceğim. Kendisiyle Amerika'ya 2026 yılında hangi yollarla gelmelisiniz ya da gelebilirsiniz adlı güzel bir video çalışması yapacağız. Benim sorularım hazır. Sizlerin bana sormuş olduğu, yorumlarda görmüş olduğum soruları not ettim. Onları avukatımız Sinan Bey'e soracağız. Dediğim gibi yani çoğu arkadaşımız Amerika'ya gelmeye çalışıyor. Özellikle legal yollarla gelmeye çalışıyor. Çünkü buralarda bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ailemizi burada büyütmek istiyoruz. Burada kendi işimizi kurmak istiyoruz. Onun dışında hava güzel abi, mahalle güzel. Şöyle baktığınız zaman mesela burada videomu çekiyorum. Kimse gelip beni rahatsız etmiyor. Sağda solda yani böyle gürültü patırtı çok fazla olmuyor. Böyle müstakil evlerde orta gelirli insanlar yaşayabiliyor. Bu tarz şeyler ülkemize baktığımız zaman tabii zor oluyor arkadaşlar. O yüzden 2026 yılında bu Green Card çekilişinin askıya alınması beni bir tık üzdü. Çünkü biliyorum çoğu arkadaşım da her sene üst üste Green Card'a başvuruyordu. Buralara gelmek istiyordu. Buralara gelirken de legal yollarla gelmek istiyordu. Şimdi oturalım Sinan Bey'le beraber 2026 yılında buralara legal olarak nasıl gelmeliyiz? Bunları tartışalım. Evet, şimdi Sinan Bey'leyiz. Sizlere bahsetmiş olduğumuz gibi 2026 yılında Amerika'ya legal olarak nasıl gelebilirsiniz, nasıl gelemezsiniz? Bunları tartışacağız. Ama öncelikle Sinan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Okan Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Kendinizi böyle kısaca bir tanıtabilir misiniz? Ne yapıyorsunuz? Amerika'da mısınız? Türkiye'de misiniz? Bir sizi bir tanısınlar. Daha sonrasında sizlere bayağı bir sorum olacak. Ben avukat Sinan Sarı. Amerika'da 5 yılı aşkın bir süredir lisanslı avukatım. Amerika'da Texas, Kaliforniya, New Jersey ve Chicago'da ofislerimiz var. Genel göçmenlik alanında neredeyse tüm alanlarda, yani göçmenlikle ilgili tüm alanlarda hizmetimiz var. Yine aynı zamanda da bazı işler de yapıyoruz ama bugün herhalde konuşmamızın temeli göçmenlik alanında verdiğimiz hizmet ve bu konulardaki sorularla ilgili olacak. O yüzden göçmenlik alanındaki tüm soruları, tüm her şeyi konuşabiliriz bugün. Evet, şimdi benim Green Card yaklaşık 7-8 sene önce çıktı. Lotodan çıktı. Ben de Türkiye'deydim, öğrenciydim. Ondan sonra dedik ne yapalım, ne edelim? Dedik Amerika'ya gelelim. Aradan bayağı bir zaman geçti. 16 birinci sıradan çıkmıştı bana. O zamanlar diyorlardı sıra gelecek mi, gelmeyecek mi? Ama bir şekilde geldi. Buradayız şimdi. Şimdi 6-7 yıl içinde bayağı bir şey değişti. Çünkü ben hatırlıyorum ilk Green Card başvuru yaptığımda ben pasaportsuz başvurmuştum. Sonra pasaport geldi galiba. Sonra tekrar kaldırıldı vesaire. En sonunda herhalde Trump komple askıya aldı diye biliyorum. Bununla alakalı en son güncel bilgi nedir? Normal şartlar altında ekim ayında başlayıp kasım ayında biten başvurular bu yıl açılmadı. Başta gecikme oldu çünkü $1 bir başvuru ücreti gelmişti. Herhalde sistemi ayarlayamadılar. Sonrasında da duymuşsunuzdur, bir daha önce Green Card alarak Amerika'ya gelmiş birinin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı da tüm Green Card sürecini askıya aldıklarını duyurdular. Daha önceden kuradan çıkan kişilerin işlemlerini de durdurdukları gibi yeni başvuruyu da şu an için askıya aldılar. Tamamen kaldırdık demediler çünkü onun için yasa değişikliği gerekecek ama şu an için askıya aldılar ve şu an ocağın neredeyse sonuna geldik. Hala başvurular başlamadı. Muhtemelen bu yıl için olmayacak. Anladım. Şimdi benim kardeşim de başvuruyor, kuzenlerim de başvuruyor. Her sene böyle Eylül-Ekim ayında ben hatırlatma mesajları atıyorum onlara. Şimdi Green Card askıya alınınca yani adamlar buraya gelmek istiyor, burada yaşamak istiyor. Peki legal olarak yani Amerika'da 2026 yılında Trump'ın döneminde nasıl adımlar atmalılar, nasıl vizelere başvurmalılar ki hani gelebilsinler buraya, burada yaşamlarına devam edebilsinler? Herkesin background'una göre, durumuna göre farklı vize türleri var. Ama Amerika'ya ilk biliyorsunuz zaten açılış kapısı turist vizeleri oluyor. Son dönemlerde de turist vizeleriyle ilgili bir hızlanma oldu. Önceden biliyorsunuz 2 yıl, bazen 3 yıl sonrasında randevu veriyorlardı ve öne çekmek de çok zordu. Son zamanlarda böyle 1-2 ay sonrasına dahi
dahi randevu bulabilenler oluyor. O yüzden eğer çok kesin alınmış bir karar, yani ben öğrenci olmak istiyorum, yatırım yapmak istiyorum ya da şöyle bir durumum var gibi net bir düşüncesi yoksa zaten bence ilk başta turist vizesiyle bir Amerika'ya gelmek lazım. Çünkü kabul oranlarında her ne kadar çok alamayan olsa da %70-80 oranında zaten kişi alabiliyor hala turist vizesi Türkiye'den başvurduğunda. O yüzden turist vizesiyle bir ön değerlendirme yapılabilir. Ama bunun dışında da yani turist vizesi çıkmaması ya da turist vizesinin dışına düşünenler için de hem doğrudan Green Card'a giden hem de Green Card olmasa da doğrudan göçmen olmayan ama Amerika'da uzun süreli oturum veren vize türleri de var. Belki onlara ilerideki sorularda da gireriz. Öğrenci olabilir, yatırımcı, E2 olabilir. Eğer bir aile üyesi Amerika'da vatandaşlığı varsa aile üzerinden bir başvuru yapılabilir ya da bir şirket çalışanıdır, yöneticisidir, elvan olabilir. Yani çok seçenek var ama dediğim gibi herkesin planına göre değişiyor. Eğer net bir planı yoksa Amerika ile ilgili benim genel tavsiyem bir turist sitesine başvurun. Turist sitesine bir gelin, buradaki imkanları görün, insanlarla tanışın, ona göre karar verin şeklinde oluyor genel yaklaşımım. Peki benim şimdi bir oda arkadaşım var. Beraber yaşadığım birisi var. O da daha yeni geldi. 2 ay önce Türkiye'den geldi. O da yetenek vizesiyle geldi. Kendisi yönetmenlik yapıyor. Korku filmi vesaire çekiyor. Başka bir arkadaşım da aynı şekilde dövmeciydi. Hani dövmeci de iyi bir sanatçı olduğu için, hani uluslararası dereceleri olduğu için hani o da o şekilde gelmeyi düşünüyor. Yani bu şekilde olan insanlar da var. Hani öğrencilik tamam, turist vizesi tamam ama bunun dışında yetenek vizesi diye bir şey de var galiba. Tabii ki yetenek vizesi, aslında 2 türü var. Bir Green Card başvurusu olabilir. Olağanüstü yetenekli kişilere verilen EB-1A dediğimiz, bir de O-1 vizesi dediğimiz direkt vize şeklinde alınan var. Burada da alanda yetenek başarılı dövme sanatçıları olabilir, tasarımcılar olabilir, kendi alanında bir başarı hikâyesi olan kişilerle ilgili bir O-1 vizesi var ya da onun daha, kabul şartları biraz daha yüksek olmakla beraber gerçekten alanında çığır açan dediğimiz önemli kişiler için de yani doğrudan Green Card'a başvurabildiğiniz EB-1A başvurusu da var. Amerika'nın tutumu aslında nitelikli göçmen gelsin, alanda başarılı kişiler gelsin olduğu için bu kişilerin de son zamanlarda önü de açıldı. Yani siz eğer alanınızda bir başarınız varsa, bir başarı hikâyeniz varsa Amerika aslında sizin için çok kolay ve avantajlı olabiliyor. Bir de uluslararası şirketler var sanıyorum. Türkiye'de var, aynı zamanda Amerika'da da şubesi var. Bu tarz şirketlerde de şirket içi değişim de oluyor galiba. Böyle birkaç arkadaşım daha var ama bu şekilde gelmek de mümkün oluyor mu? L1 vizesi diye bir durum var. L1'da uluslararası bir şirket, yani Amerika dışındaki bir şirket, Amerika'da da şubesi varsa ya da Amerika'da da bir ofisi varsa buraya Amerika dışındaki şirketten bir yöneticisini ya da essential worker dediğimiz önemli bir çalışanını transfer edebiliyor. Burada Amerika'daki şirketin o kişiye olan ihtiyacını gösterebilirse ona L1 vizesi alarak buraya transfer edebiliyor. Bir nevi şirketler arası transfer vizesi. Hem kabul oranları çok yüksek onda da hem de eğer adımlar doğru atılabilirse ileride Green Card'a da gitme yönü var. Yani şirketler arası transferde önemli bir vize türü. L1 dediğimiz. Anladım. Bir de geçenlerde bir haber duymuştum. Hani H-1B vizelerine $100.000 sponsor tarzında bir haber çıkmıştı. Ben de şu an IT'de çalışıyorum. Hani tester olarak çalışıyorum. O yüzden bizim yani sektöre çok fazla Hintli arkadaşımız var ve birçoğu da H-1B vizesiyle geliyor. Herkes böyle bir panik oldu. Ülkesine gidecekti, gitmedi, burada kaldı vesaire. Hani H-1B vizesinde peki herhangi bir güncelleme var mı? Yoksa hala aynı şekilde mi şu an? H-1B de neredeyse tamamen yeniden inşa edildi. Yani tamamen kaldırmadılar. Bir ara duymuşsunuzdur. H-1B tamamen kaldıralım. Amerikalı kişilerin işlerini elinden alıyorlar şeklinde bir yaklaşım vardı. Sonradaki değerlendirmelerde kaldırmadılar ama şartlarını neredeyse tamamen değiştirdiler. Öncelikle demiş olduğunuz bu $100.000'lık sponsor şirketin H-1B'ye başvuru başına ödemesi gereken bir ücret getirdiler. Bu şirket ödüyor ve kişi başı ödüyor. Yani eğer siz 10 kişi H-1B ile alacaksanız aslında bu $100.000 10 defa ödemiş oluyorsunuz ve bu şirketler için de ciddi bir külfet. Fiilen aslında H-1B'yi bayağı bir kullanışsız hale getiren bir durum oldu. Bir şirketin bir çalışanına $100.000 ekstra masraf yapması siz daha iyi bilirsiniz. Yani görüyorsunuz da etrafınızda çok olası değil. Belki çok üst düzey bir yönetici getirecekse falan düşünülebilir. O yüzden zaten bu süreci zorlaştırmıştı. Ama orada güzel tarafı en azından daha önceden H-1B'sini almış ve şu an H-1B ile çalışan kişiler için bu ücret alınmayacak. Yeni başvurularda alınacak ve yeni başvurularda da daha Amerika dışından başvuranların tamamında alınacak ama Amerika içinde bazı statü değişikliği, yani öğrenciler, master yapanlar ya da farklı bir programlar burada olanlarla ilgili bazı istisnalar getirilme durumu var bu $100.000'lık diye. Belki bazı kişiler bundan istisnadan yararlanabilir ama $100.000 çok ciddi bir şekilde uygulanacak ve şu an onunla ilgili süreç devam ediyor.
Onun dışında da kura yöntemi değiştirildi. Kotası var 80-85 bin civarında. Buna başvuru alıyorlardı. 300 bin kişi başvurduysa, 200 bin kişi başvurduysa kurayla belirli kişileri belirliyorlardı ve kura tamamen rastgele oluyordu. Yani oradaki title'a göre ya da ücrete göre değildi. Şimdi yeni sistemde yine başvuruları alacaklar. Kotayı aşanları da bu level'lar oluyor, çalışma level'ları. En üst level'daki ve en yüksek maaşı alacak kişiye göre sıralayacaklar. Siz eğer kotayı dolana kadar ki iş level'ı ve ücret olarak o skaladaysanız siz H1B'ye çıkmış olacak yani size ve başvurabiliyor olacaksınız ama maaşınız düşük ve level'ınız da düşük işlerle başvurduysanız da siz olmayacak ve seviyeye göre, işin niteliğine göre ve alacağınız ücrete göre bir sıralama yapmış oluyor. Burada da aslında kurayı ortadan kaldırmış oluyor. Sadece başvuru yapan kişilerin en niteliklerini seçeceği şekilde bir sistem getirmiş oldu. Bu da yine H1B'nin eski uygulamasının dışında bir yöntem. Yani H1B önümüzdeki dönemde bayağı bir zorlaşacak. Hatta şimdi mart ayında başlayacak başvuruları. Yani başlayacak mı başlamayacak mı ondan bile emin değiliz açıkçası. Evet ya, Trump çoğu şey geliyor, değiştiriyor, update yapıyor. Büyük ihtimal siz de yani bir şok olmuşsunuzdur. Sabah kalkıyorsunuz bir şey değişmiş. Tekrar onu öğrenmek için çabalıyorsunuz. Hani müşterileriniz de arıyor, ne yapacağız, ne edeceğiz. Büyük ihtimal bir şey vardır, bir bölgüne dönüyordur Trump döneminde. Trump dönemi açıkçası yani ben 5 yıldır avukatım. En zorlandığımız zaman son 1 yıl olabilir. Yani burada bizi zorlayan aslında değişiklikler de değil, belirsizlik. Çünkü müvekkillerimiz bir avukata soru sorduğunda istiyor ki avukat bize net bir cevap versin. Avukata sorayım, net bir şekilde öğreneyim. Ama biz de müvekkile ya şöyle de olabilir, böyle de olabilir, şu da olabilir diye böyle seçenekli ya da böyle muğlak cevaplar vermek zorunda kalınca müvekkillerimiz de daha çok stres oluyor. Yani avukatımdan bilgi alamadım oluyor ama bunu bize iten de yani şu şekilde olmuyor mesela. H1B ile ilgili bir değişiklik yapıyoruz. Tüm şartları budur, özellikleri budur, istisnası budur diye net bir planla çıkmıyorlar. Önce bir söylenti çıkıyor. Sonrasında böyle haberlere düşüyor. Haberlerden sonra bir tasarılar geliyor, öneriler geliyor. Çok belirsiz bir dönem aslında. Böyle biraz gelişigüzel kararlarla göçmenlik ilerliyor. O da bizi biraz zorladı. Bazen böyle oradaki memurun o anki moduna göre bile değişebiliyor ya da ICE memurlarının tutumlarına göre değişebiliyor. O yüzden bu belirsizlik süreci hem müvekkillerimizi çok etkiledi hem de bizi de avukatlar olarak biraz yordu diyebilirim ama yani elimizden geldiğince bilgileri netleştirip tabii bazen netleştiremiyoruz çünkü bilginin kaynağı olmuyor. Kendi hukuki yorumumuzda da en doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Bir de ICE konusunda da yani ben bu bölgede 7 senedir buradayım. Hiç ICE ekibi görmemiştim. Geçen gün Walmart'a gittim, alışveriş yapacağım. Baktım çıkışta ICE da var. Yani gerçekten Trump öncesinde tabii söyleniliyordu ama hiç ben bu kadar gözle görülür şekilde görmemiştim. Hani gerçekten ICE burada da bile gezmeye başladı yani. Zaten Minnesota'da olayları arkadaşlar duymuştur. Yani göçmenlik konusu gerçekten iyice bir sıkıştırılmaya başlandı herhalde. ICE hep vardı ama son dönemlerde artık kontrol dışına da çıkmış gibi oluyorlar. Yani en son Minnesota'da yaşanan olay ve biz şeyde de mahkemelerde de bazen ICE memurları oluyordu ve karşılaştığımızda yani maskeli bir şekilde yüzlerini göremiyorsun. Hiçbir kurala bağlı değiller gibi hareket ediyorlar. Ya da makul bir şekilde müvekkilimiz adına sorunlardan bahsediyoruz. Hiç böyle yani sadece önüne bakıyor robot gibi hiç seninle muhatap olmuyor falan. Yani bu şekilde insanlar oluştu. Bu da tabii ki toplumda bir korku oluşturuyor. Toplumdaki destek, göçmenlere olan Amerika'daki ihtiyaç ya belirli şeyleri yine sınırlandırabiliyor ama ICE'ın şu an neredeyse kural tanımaz tutumu insanları ciddi anlamda endişeye sevk ediyor. Bu sadece kayıtsız göçmenlerle ya da sınırdan gelen iltica başvurusu yapan göçmenlerle değil. Ya bizim mesela Türkiye'de zengin bir insan, iyi şartlarda Amerika'ya da yatırım yapmak istiyor. Ama mesela bu kişi de ben geldiğimde ICE'la ilgili bir sorun yaşar mıyım diye korkuyor. Ya da Green Card almış, şu an vatandaşlık bekleyen arkadaşlarımız, müvekkillerimiz var. Onlarda da bu endişe var. Yani bu kadar insanları endişelendirmeye ya da Amerika'ya karşı bir korku oluşturmaya gerek var mıydı bilmiyorum ama yani herkes huzursuz. Hatta sonradan vatandaş olan kişilerden dahi arayıp soranlar oluyor. Yani ICE bize de bir şey yapar mı? Ben işte vatandaşlığımı 2 yıl önce aldım ama Amerika'da doğmadım yani sonradan vatandaş oldum. Benim için de risk var mı? Soranlar oluyor. Yani bu Amerikan vatandaşı şu an. Ki yani daha burada henüz statüsüne kavuşamamış olan göçmenlerin durumunu düşünün. Evet, biraz önce yatırımcıdan bahsettiniz. Hala böyle Türkiye'den yatırımcı vizesiyle gelmek isteyen çoğu insan vardır zaten, size ulaşıyordur. Peki onlarda herhangi bir değişiklik var mı? Yatırımcı vizeleriyle ilgili talep son zamanlarda çok arttı. Çünkü en kolay ve hızlı alınabilen vize türü gibi ve Türkiye'den de çok talep var. Bizim de muhtemelen şu an ofisimize gelen en fazla yani talepler E2 yatırımcı ya da E1 ticaretçi vizesi oluyor. Burada güzel tarafı biliyorsunuz eğer konsolosluktan alınırsa 5 yıl, Amerika içinden alınırsa da 2 yıllık veriyor ve neredeyse Green Card'ın sağladığı tüm hakları sağlıyor. Eşiniz çalışmak
alabiliyor. Çocuklarınız public okullara ücretsiz gidebiliyor üniversiteye kadar. Yani ciddi avantajları olan bir vize türü E2. Yani bu da böyle çok ciddi serveti gerektirmiyor. Yani bizim bir tane müvekkilimiz Mall'de bir kiosk dükkanı açmıştı. Mesela $32.000 toplam yatırımla alabildi mesela ki $32.000 bir ayda belki çıkartabileceği bir kazanç Amerika'da. O yüzden küçük bütçelerde de yapılabiliyor olması ve uzun soluklu veriliyor olması, eşe çocuklara statü tanıyor olması büyük bir avantaj. Bu E2 ve E1 için. Onun dışında EB5 var, EB5. Yani daha büyük çaplı yatırımlar yapıldığında doğrudan Green Card başvurusu yapılabiliyor. Bir de son zamanlarda Trump Card ya da Gold Card dediğimiz bir durum da oluştu. Burada herhangi bir yatırım şartı olmadan Amerika'ya yapacağımız bir bağışla 1 milyon bağış yaparsan doğrudan Green Card başvurusu da yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili de bazı talepler geliyor. Ama açıkçası biz biraz Gold Card konusunda temkinli davranıyoruz. Çünkü daha uygulamasını görmedik. Bir de aslında Green Card verebilme, yani yeni bir Green Card alanı açabilme yasayla yapılması gereken bir şey. Bununla ilgili de bir yasa çıkartılmadı. Yani hukuki zemininde tam oturtulmadı. O yüzden Gold Card konusunda biraz temkinliyiz. Bize ulaşan müvekkil adaylarınıza biraz daha temkinli yaklaşıyoruz ve mümkünse EB5'i öncelikli değerlendirmeleri gerektiğini söylüyoruz ama böyle de bir seçenek var. Yani yatırımcılar için E2, E1 aynı zamanda EB5 ve şu anda yatırımcısı çok sayılmaz ama parası olan kişiler için de Gold Card da bir seçenek haline geldi şu an. Anladım. Şimdi konuyu bir toparlamak gerekirse şu ana kadar 2026 için konuştuğumuzda hani çalışma vizesi olarak gelebiliyorlar, yatırımcı vizesi olarak gelebiliyorlar, özel yetenek sebebiyle gelinebiliyor. Gold Card olarak gelinebiliyor. Onun dışında kaçırdığımız herhangi bir şey var mıydı sizin önerebileceğiniz? Burada en çok uygulanan yöntem aslında genelde insanlar ilk başta turist vizesine başvuruyorlar. Turist vizesine geldikten sonra Amerika'da bir okula başlayarak F1 statüsüne geçebiliyorlar. İş buluyorlar H1'a ya da bu EB3 şirket sponsorluğu üzerinden Green Card sürecini başlatabiliyorlar. Amerika'da yatırım yapmaya karar veriyor, E2'ye geçebiliyor. Ya da bir şirketin yöneticisi olarak Amerika'ya geldiyse daha sonra L1'a geçebiliyor. Yani bir seçenek şu var. Turist vizesini alıyorlar. Bu Amerika'ya geldiklerinde de bir statü değişikliğine geçiyorlar. Ya da Amerika'ya geldikten sonra evlenip evlilik üzerinden süreçlerini işletenler de oluyor. Bu bir yöntem. Onun dışında eğer konsolosluk üzerinden turist vizesi dışında başvuracaklarsa da yine F1 hala da en iyi vizelerden biri. Çünkü Amerika'da bir dil okuluna ya da bir master programına kabul aldığınızda da bazen F1'ı uzatıyorlar, bazen kaldırıyorlar, askıya alıyorlar ama hala da F1 geçerli ve öğrenci olarak Amerika'ya gelinebiliyor. Ve öğrenci olarak gelmek de çok ciddi kapılar açabiliyor. Çünkü burada okul okurken bir network oluşuyor, çevreniz oluşuyor, uzun soluklu kalabiliyorsunuz ve burada farklı seçenekler oluşabiliyor ve çoğu kişi ilk başta öğrenci olarak gelip sonra farklı iş bularak, evlenerek ya da farklı şekillerde Amerika'da kalabiliyor. Ya da sizin ailenizde bir Amerikan vatandaşı ya da Green Card'lı birileri varsa onlar üzerinde alınacak statüler var. Mesela sizin için de olabilir. Yani vatandaş olduysanız ya da olduğunuzda anne babanıza alabilirsiniz ya da bekarsanız eşinizle getirebilir ya da kız arkadaşlarınızı K1 dediğimiz nişanlı vizesiyle buraya getirip burada evlenebilirsiniz gibi. Eğer Amerikan vatandaşı bir yakınınız varsa da farklı seçenekler var. Yine Amerikan vatandaşları kardeşlerine de sponsor olup Green Card alabiliyor her ne kadar uzun sürse de. Yani Amerikan vatandaşının akrabası olanlar için de böyle bir gelişme var. Ve bunun dışında da eğer Amerika'ya insani sebeplerle geliyorsanız da bu iltica gibi ya da diğer insani bu aile içi şiddet yaşayanlar için falan farklı Green Card yöntemleri de var. Ama genel olarak bunları sayabiliriz yöntemler olarak şu an. Yani şu an herhalde çoğu yöntemi konuştuğumuzu düşünüyorum. Büyük ihtimal bu videoyu izleyen arkadaşlarımız yani Amerika'ya 2006 yılında nasıl gelelim, Okan abi neler tavsiye edersin diyorsa Sinan Bey bence gayet güzel açıkladı. Ekleyebileceğiniz bir şey var mı başka yoksa yavaş yavaş videomuzu kapatalım mı? Son olarak şunu söyleyebilirim. Eğer sadece turist vizesiyle gelip dönmeyeceksiniz, kalıcı kalmak istiyorsanız uzun bir planlama ve altyapı gerekiyor. O yüzden araştırarak, öğrenerek, bir planlama yaparak ve bilinçli olarak gelinmesi çok faydalı olacaktır. Yani ben geldim ne olursa yaparım ya da bir şekilde yolumuz açılır gibi değil. Yani ciddi bir planlamayla, araştırmayla, sorarak, öğrenerek planlı bir şekilde gelmek buradaki başarının bence temel sırrı. Diğer türlü burada tutunamayıp dönenler de çok oluyor. O yüzden eğer gelinecekse doğru bir yönlendirmeyle, doğru bir danışmanlıkla ve doğru bir hazırlıkla gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde gelmek isteyen olursa da zaten biz her zaman ilk görüşmemiz ücretsiz olacak şekilde
yardımcı oluyoruz bize ulaşan herkese. Çok teşekkür ediyorum. 2026 yılında çok şey değişti. Biz de bunları sizler aracıyla öğrenmiş olduk. Bu arada arkadaşlar Sinan Bey'e ulaşmak isterseniz aşağıda iletişim bilgileri var. Kendisine ulaşabilirsiniz. Kendisi Amerika'da avukatlık yapıyor ve anlattığı şeylerin çoğu da burada benim hep duyduğum şeyler ama detaylarını bilmediğim şeylerdi. Bunları bilmek güzel. Sonuçta burada yaşayan insanlar sizlere kendi tecrübelerini anlatıyor. Ben burada yaşayan birisiyim ama bunun bir de avukatlık boyutu var. Resmi boyutu var ve Trump'la çok şey değiştirdiği için özellikle avukatla çalışmanızı ben tavsiye ederim. Hani sağdan soldan duyduğunuz bilgiler yanlış olabilir. Çünkü sürekli değişen bir şey oluyor şu sıralar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan Sinan Bey. Göreriz. Umarım Tekrardan görüşmek üzere diyelim. evet, dinleyen herkese şimdiden iyi seyirler diyebiliriz. O zaman bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.